Bu videoda uzun zamandır beklediğiniz, işin içinden çıkılması gerçekten çok zor olan o karşılaşmayı Saitama ve Superman'i masaya yatırıyoruz. Her iki karakteri de deli gibi savunacak bir kitle var. Bunun farkındayım. Ancak bu iki karakteri de zaman zaman sevmiş ve ilham almış biri olarak ölümüne savaştıklarını izlemeyi gerçekten istemezdim. İkisi gerçekten kapışıp biri diğerini öldürseydi, kazanan taraftan muhtemelen nefret ederdim. Bu nedenle videoyu hazırlamam biraz zor oldu. Yine de merak etmeyin. Son derece adil bir kıyaslama yapacağım ve gerçekten olası bir mücadelede kimin üstün gelebileceğini sizlere her detayıyla paylaşacağım. Ancak videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniysen ve içerikleri kaçırmak istemiyorsan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşin içinde limit kırıcı Saitama ve Umut Dimasili Superman olunca ikisinin de birbirine karşı üstünlük kurabileceği durumlar olduğunu söylemek yanlış olmazdı. İlk olarak sahip oldukları temel özellikleri kıyaslayalım. Saitama gücünü sadece 100 şınav, 100 mekik, 100 squat ve 10 kilometre koşu ile elde ettiğini iddia eden ancak gücü anlamsız bir şaka olarak başlayan kel kafalı bir adam. Saitama'nın gücünün kaynağı teknik olarak limit kırıcı olmasıdır. Yani evrenin fizik kurallarının belirlediği insan gücü sınırlarını aşmıştır ve gücünün artık bir tavanı yoktur. Yaptığı her hamle bir gezegenin veya bir kozmik varlığın dayanıklılığını kolayca aşabilir. Onun en büyük kozu mutlak dayanıklılık ve sonsuz potansiyel. Vücudunu yakmak için uzun ve sonsuz bir enerji gerekir. Çünkü ona isabet eden her saldırıdan sonra en ufak bir hasar bile almaz. O sadece bir kahraman olmak istedi ama gücü onu varoluşsal bir boşluğa itti. Karşısında ise Superman. O sadece güneşten enerji alan bir varlık değil, aynı zamanda DC evreninin teknik ve ahlaki pusulasıdır. Superman'in gücü güneş enerjisiyle limitlidir. Evet, bu limit çok yüksektir ve onu bir yok edilmez seviyesine taşır, ancak yine de bir kaynağa bağımlıdır. Bu kaynak tükenebilir veya baskılanabilirdi. Superman'ın avantajları sadece fiziksel gücünden ibaret de değildir. Hız, o Speed Force kullanıcılarıyla yarışabilecek bir hıza sahiptir. Saitama'yı yıldırım hızıyla defalarca yumruklayabilir ancak fiziksel ve ölçülebilir hız açısından bakarsak Superman ışık hızına yakın hızda uçabiliyor. Ama yine de Saitama'nın çizgi dışı hız abartılarıyla başa çıkamaz. Çok yönlülük, ısı atışı, dondurucu nefes, süper işitme ve uçuş yeteneklerini kullanırdı. Bu, Saitama'yı tek bir noktada yakalamaya çalışmak yerine uzaktan ve farklı açılardan baskı altına alma imkanı sunardı. İrade ve zeka. Superman, dövüş sırasında strateji geliştirir, zayıflıkları saptar ve asla pes etmezdi. Onun gücü son ana kadar iradesiyle beslenirdi. Mücadelenin başında Superman taktiksel üstünlüğü ele alırdı. Hızı sayesinde Saitama'yı defalarca kez yumruklayabilir. Isı atışını kullanarak mesafeyi korurdu. Amacı Saitama'nın enerjisini veya tepki süresini ölçmek olurdu. Ancak Saitama'nın mutlak dayanıklılığı karşısında Superman'in tüm gücü etkisiz kalırdı. Attığı yumruklar Saitama'yı sadece birkaç adım geriye iterdi. Saitama bu noktada sıkıldığı için sadece basit bir yan hareketi yaparak Superman'i şaşırtabilirdi. İlk aşamada Superman teknik olarak daha üstün görünse de Saitama hasar almama üstünlüğünü korurdu. İkinci aşamada Superman'in sinirlenmesi ve güneşten aldığı maksimum enerjiyle saldırması beklenirdi. Bu bir gezegen yıkımı düzeyinde bir çarpışmaya yol açardı. Superman'in tüm gücüyle attığı bir yumruğa karşılık Saitama ciddi seri yumruklar ile karşılık verirdi. Bu çarpışmanın sonucu Superman'in dayanıklılık sınırlarının aşılması olurdu. Superman'in gücü ne kadar yüksek olursa olsun bir tavanı vardır. Saitama'nın gücü ise o tavanı yıkmak üzerine kurulmuştur. Saitama tek bir normal yumruk bile kullanarak Superman'e ağır hasar alması için yeterince uzağa fırlatabilirdi. Saf güç ve dayanıklılık kıyaslamasında Saitama'nın potansiyel gücü Superman'in bilinen sınırlarını yüksek ihtimalle aşardı. Yani Superman'in sinematik formu Saitama'nın karşısında kesinlikle duramazdı. Superman'in gücünün
Saitama'nın mantık dışı gücüne yenileceği barizdi. Çünkü onun gücünün bir tavanı vardı ve Saitama'nın kuralı bu tavanı yıkmaktı. Ancak Saitama'nın gerçekten zorlanabileceği bir figür var. Superman Prime 1 Million. Prime 1 Million, Güneş'te 15.000 yıl meditasyon yapmış, DC evreninin gümüş çağ güçlerinin çok ötesine geçmiş, neredeyse her şeye kadir omnipotent olarak kabul edilen bir varlıktır. Ölümsüzdür, gerçekliği kendi elleriyle yırtıp ötesine geçebilir, bir gezegeni üfleyerek söndürebilir ve maddeyi şekillendirmeye sahiptir. Onun gücü artık fiziksel bir limite bağlı değildir. O, kozmik bir güçtür. Bu karşılaşmada Saitama'nın limit kırıcı kuralı ilk defa gerçek bir çelişkiyle karşılaşırdı. Saitama'nın gücü sınırsız potansiyel sunsa da Prime One Million'ın gücü gerçeklik manipülasyonu sunar. Saitama tek bir yumruk atsa bile Prime One Million bu yumruğu zaman çizgisinden silebilir veya Saitama'nın yumruğunun etkisini daha gerçekleşmeden gerçekliği yırtarak yok edebilirdi. Bu sadece fiziksel bir güç savaşı olmaktan çıkıp kavramsal üstünlük savaşına dönerdi. Sinematik Superman Saitama'nın karşısında duramazdı. Ancak Prime One Million, Superman'in en üst versiyonu olarak Saitama'nın kurgusal kuralını bile geçersiz kılardı. Saitama'nın gücü bir rakibe karşı daima üstün olmaktır. Prime One Million'ın gücü ise olmasını istediği her şeyi gerçeklik yapmaktır. Bu seviyede yaratıcı güç potansiyel güçten üstün gelirdi. Bu nedenle güçlerin zirvesinde ve kurgusal mantık ötesi seviyede bu mücadelenin galibi Superman Prime One Million olurdu. O sadece bir kahraman değil, kendi evreninin fizik kanunlarını yeniden yazabilen bir varlıktır. Analizimizin sonunda sinematik Superman'in Saitama'ya yenileceği ancak DC'nin mutlak gücü olan Superman Prime One Million'ın Saitama'nın kuralını aşacağı sonucuna vardı. Sizce bu Superman Saitama'yı alt edebilir miydi? Yorumlarda bize bildirin. Bu konuyu sizinle birlikte daha fazla tartışmaktan mutluluk duyarım. Umarım hazırlamış olduğum bu detaylı analizi beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.